Herkese selam. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Manor Lords videosuyla karşınızdayım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ilk Manor Lords videosuna gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. İlk Manor Lords videosu kanalımın şimdiye kadarki en çok izlenen ve beğenilen videosu oldu. Ben de bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Ama hala oyuncuların bu tarz oyunlara ilgi gösterdiğini görmekte hoşuma gitti. Ben de bu ilgi ve alakanızı karşılıksız bırakmak istemedim ve ikinci videoyu çekmeye karar verdim. Ancak oyun demo olduğu için ilk bölümdeki seviyemiz yok. Tekrar sıfırdan başlamamız gerekecek ama sıkıntı yok. Zaten oyunu az çok öğrendiğimiz için artık hızlı ilk aşamalara geçebiliriz. Oyunun ilerleyen aşamalarında neler var asıl onları görmek ve göstermek istiyorum. O zaman lafı da fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet, New Game diyerek tekrar başlıyoruz. Bu sefer kimi seçelim? İlk bölüm bunu seçmiştik. İkinci bölümde Kelda'yı seçelim ya. Sir Greg'miş adı. Sir Greg, sanırım bu Greg ismi oyunun yapımcılarından birisinden geliyor. Çünkü oyun açılırken ilk başta size bir uyarı veriyor ve uyarı mesajında da oyun developerlarından Greg'den bir mesaj geliyor. O da kendi adını koymuş diye tahmin ediyorum. Armamız çok da önemli değil. Hilal olsun. Şöyle bir şeyler olsun diyelim. Tamam. Başlangıç malzemeleri double mı olsun? Standart mı olsun? Double olsun. Hızlı gelişelim. Malzeme konusunda sıkıntı yaşamayalım. Approval yaklaşım demekti sanırım. Bu da diyor ki eğer insanlarınızı yanlış yönetmeye başlarsanız ne kadar hızlı bir şekilde kasabanızı terk edecekler. Onu ayarlıyorsunuz. Balance, tolerant, emredici. Buraya da toleranslı olsunlar, öyle yapalım. Bayağı oyunu kolaylaştırdık ama hava olayları dengeli de kalsın. Ben hızlı yapmaya çalışacağım. Zaten ilk bölümden biliyorsunuzdur. Yeni bir mesaj var. Evet, burada bizden istedikleri görevler vardı. Onları hemen hızlıca yapalım. Kameramı da biraz sağa kaydırdım ki sol alttaki yapılması istenen malzemeleri rahat görün diye. Ona dikkat ettim bu sefer. Evet, her zamanki gibi 5 kişiyle başladık ve bir öküz. Hızlı bizden istenenleri yapmaya başlayalım. Önce Granny'yi yapalım. Böyle çadırların oraya yapabiliriz. Evet, bir tane oduncu kampı istiyor. Onu da şöyle ağaçların bol olduğu yere şuraya yapıştıralım ya. Tabii yollarla da bağlamamız gerekecek. Tamam. Ne istiyor? Yiyecek toplaması için foragerat. Şurada gördüğünüz berries'leri toplaması gerekiyor bunda. Onu da hemen şöyle yakına bir yere yaparsak fazla uzaklaşmadan hızlı bir şekilde git gel yaparak toplayabilir. Son olarak storehouse istiyor. Bu topladıklarımızı depolamak için. Evet, kötü hava koşullarından korumak için bunu yapmamız gerekiyor. Onu da şuraya yapabiliriz. Tamam. Zamanı biraz hızlandıralım. Buralarda çok vakit kaybetmeyelim. Şu an 38 tane yemeğimiz var. 40 tane de yakıtımız var. 8 tane odunumuz var. Bunlar bize kışa kadar yeter. Tamam. Oduncuya bir kişiyi atayalım. Bu yemek toplayıcılarına da bir kişiyi atayalım. Ve ilk görevimizi tamamladık çok kısa bir sürede. Şöyle çalışacakları alanı belirleyelim. Odunları buradan kessinler. Evet, yeni bir mesajımız var. Şimdiki de kuyu ve 5 tane ev yapmamızı istiyor. Kuyu neredeydi? Buradaydı. Evet, şurada gördüğünüz mavi yollar, suyunun geçtiği yollar. Bunlardan herhangi birine kurabiliriz. Şöyle kasabanın tam içinde insanlara en yakın şekilde suyumuzu sağlayalım. O kurulurken bir yandan şöyle yapacağımız evleri de planlamaya başlayalım. Ben şuraya evleri kurmayı düşünüyorum. Böyle kursa nasıl olur? Ama yok. Şöyle kursun. Bir de şöyle üçlü kursun. Ama odun yok. 6 odun istiyor. Bizde 3 odun var. Biraz hızlandıralım. 3 odun daha gelsin. Hatta şuraya bir kişi daha atayabiliriz. Kuyumuz tamamlandı. Evet, bir tane daha odun geldi. Şu anda April, Nisan ayındayız. Henüz bahardayız. Mevsim çok iyi. Burada ne varmış? Oo, bal arıları var burada. Geçen seferkinde yoktu bal arıları burada. Vahşi hayvanlar var. Burada demir deposu var. Burada üzümler var. Evet, yine aynı bölgedeyiz tabii ki. Bölgeyi kendi otomatik veriyor.
Evet, buradaki uyarıda da ileride diyor sendeki az malzemeleri düşmanlardan alabilmek için influence'unu arttırman gerekiyor. Onlardan talep edebilmek için. Tabii şu an demo olduğu için savaş modu kapalı. Bak aşağıda da Army ve Military Recruitment kapalı görüyorsunuz. Tam sürüme çıktığında bu savaş kısmı da açılacaktır. Şimdilik böyle chill bir şekilde şehrini kur kısmı açık. O da şimdilik bize yeter. Tam sürüm çıktığında da bu savaş moduna bakarız. Şimdi diyor ki malzemelerine dikkat et. Köylüler kasabamıza geliyor. Çok iyi. Ancak malzemelerine dikkat et. Aç ve isyancı köylüler olabilir diyor. Malzemelerimizi çalmasınlar yani kısaca. Burada açıkta duruyor çünkü. Evet 14 tane kalasımız olmuş. Hemen şu 3 tane daha evimizi yapalım. Böyle mis gibi. Hatta geleceğe yatırım. Şöyle yeni evlerde yapalım yani. Beş odun kaldı. Buraya yeter mi? Yetti. Güzel. Bu alan komple ev olsun. Komşulukları gelişsin. Evler birbirine yakın olsun. Kaç kişi olduk? 9 kişi olduk. Çok iyi. Üzümlerimiz, wordlandlerimiz burada toplanıyor. Buraya ben bir kişi daha atacağım. Full time çalışın. Böyle ağaçları kesin. Yemeğimiz sıkıntı yok. Yakıtımız sıkıntı yok. Odun sıkıntısı var. Şimdiden aslında bizden gelecekteki isteyeceği şeyleri yapabiliriz. Kuyuyu yola bağlayalım önce. Unutmadan. Hatta burayı da böyle bağlayalım. Yollar çok önemli. Burada bunlar havuç üretsin. Bunların arazisi büyük çünkü. Bunlar üretemiyor henüz. Haziran yağmurları başladı. Kasabamız büyüyor, gelişiyor. Yeni bir mesaj var. Evet, yeni görevlerimiz geldi. Ne istiyor? Evet, market alanı yapmamızı isteniyor önce. Şuraya yapabiliriz. Odun bitti. Biraz hızlandıralım. Bu food stall evlere daha kolay yiyecek sağlıyor. O yüzden önemli. Hep odun kıtlığı yaşıyoruz. Şuraya loading stall yapalım. Evet, burada kumaşı deriye ve yumağa çevirebiliyor. Yani daha kaliteli giysiler giymesini sağlıyor köylü vatandaşların. Teyzem çalışıyor. Evet, bir aile daha katıldı. Şu anda 24 kişiyiz. Çok iyi. Bu evlere havuç çekemiyoruz. Çünkü yeteri kadar büyük değiller. Neyse sıkıntı yok. Şuradaki ağaçları bir halletsinler. Buralara evleri devam edeceğim çünkü. Şurada oyunun bizden istediği bir de firewood stall var. Bu da evlere yakıt sağlıyor. Henüz kış gelmedi ama şimdiden kışa hazırlıklı olmakta fayda var. Kafamız rahat olsun. Buralarda yapılsın hemen. Ben geleceğe yatırım olması için bir tane daha hunting camp yapmak istiyorum. Buradaki vahşi hayvanları avlasınlar. Daha fazla çeşitli yemek olsun. Böylece daha mutlu oluyorlar. Yani şu an sadece böğürtlen, üzüm tarzı yiyeceklerle geçindikleri için onda bir yere kadar yani. Kışın zaten böğürtlen kalmıyor. Her türlü vahşi hayvanlara öldürerek onlardan yemek toplamamız gerekiyor. Bundan geleceğe yatırım. Burayı da yolla bağlayalım. Özellikle vahşi hayvanların bulunduğu bölgeye yakın yaptım ki git gel çok yorulmasınlar. Hızlı bir şekilde yemek getirsinler. Evet, ekmek de var. Güzel. Onlara bir de et sağladık mı iyice mutlu olacaklar. Köyümüze bir tane de taverna yapalım. Mutlu olsunlar. Şöyle. Bir tane de kilise yapalım. Ama 2 tane daha odun lazım önce. Hadi 2 odun. İnsanların gece eğlenebilecekleri bir yer olması çok daha iyi. Halkın mutluluğu şu an %52. Evet. Tavernaya şöyle 2 kişi atayalım. Daha 3 kişi atayalım. Ne olacak?
8 odun oldu. Hemen kiliseyi de yapalım hocam. Nereye yapalım? Buraya yapabiliriz. Tamam. İsteyen pazar günleri gitsin, dua etsin, takılsın. Halk sever. İnancı da arttırıyormuş. Bu şekilde halkın suç işleme oranı da azalıyor tabii ki. Yani bunları boşuna yapmıyoruz. Halkı mutlu edeceksin. Burada da dine bağladık mı tamam. En temiz yol. Şimdi sırada farming var. Farming'e girişebiliriz. Buğday üretiyoruz. Oo, güzel güzel. Farmı kesin yapalım bu arada. İleride koyun farmı, rüzgar değirmeni falan da yapabiliriz. Evet, burada sanırım yeşil alanlara yapmak çok daha mantıklı olacak. Böyle yapacağım. Allah, böyle yaptım. Hmm. Burada çalışın. O bayağı detaylı. Erken hasat bile yaptırma var. Ama erken hasatta da öbür yıl bu sefer azalırsınız. Şu an bir şey diyeyim mi? Yemeğimiz bitti, yakıtımız bitti. Ey ahali, gelin hadi. İnsanları çağırıyoruz. Şimdi Hunting Camp'e 2 kişiyi verdim. Evet, oyun bizi uyardı. Kışa girdiğimiz için artık böğürtlen üzüm olmayacak. Git avlan diyor kısaca. Biz de avlanalım. Burada avlanın. Tarlayı ne zaman ekecekler acaba? Kış gelmeden ekseydik iyiydi. Zamanı hızlandıralım. Oh, fena oldu. Bir tane daha kuyu yapalım. Bu kadar insan suyu yatmadı sanırım. Şuraya yapalım. Evet, yavaş yavaş karlar eridi. 21 kişilik bir... 20 kişiye düştük. 21 arttı geri. Valla bir geliyor bir gidiyor, ben de anlamadım. Neyse. Güzel odun birikti. Biz şu Firewood'dan yapmadık mı? Yapmadık değil mi? O yüzden yakıtımız bitti. Neyse. Onu da yapalım. Bir yandan evlerimizi yapmaya devam edelim. Burası bir kalsın. Şuraya üçlü ev yapabiliriz. Buraya da bir üçlü ev yapalım. Zamanı biraz hızlandıralım. Şu bölgeye bir tane maden alanı yapalım. Şöyle yola da bağladık mı? Tamam. Buradan demir çıkartmamız lazım ki şu çiftlik binasını yapmak lazım. Diğer türlü burası çalışmıyor anladığım kadarıyla. Bir yandan evlerimiz yapılıyor. Yemeğimiz var. Kalas var. Evet, kış için. Kış için yakıt biriktirmemiz lazım şimdiden. Evet, mevsim normal döndüğü için artık üzüm toplayabiliriz. Güzel, 24 kişiyiz. Mutluluk biraz düştü. Şu maden alanı yapılsa da bir an önce demir kasmaya başlasak. Yeni kişiler geliyor, güzel. 38 kişi olduk. Bunları da besleyebilmemiz lazım. O yüzden yemek çok önemli. Hadi şu evleri bitirsinler de.
Madene başlasınlar. Evet, bir yeni mesaj var. Kralın emirleri. Onurlu Lord Greg olarak halkımızdan vergi toplamamız bekleniyor bizden. Topladığımız vergiler de onlara yolsu olarak dönecek. 365 günde süre verdi. Evet. Şöyle 4 kişi görevlendirdim. Maden çıkartmak için. Bakalım demir ihtiyacımız giderilecek mi? Evet. Bu endüstriyi de kurmuş olduk bir şekilde. En önemli 4 tanesini yaptık. Buradan çıkan demirin işlenmiş demir olması için de Smith'i ve Bloomery'i yaptık. Burada yazıyor zaten. Converts iron ore into iron slabs. Yani ham demiri işlenmiş demire çeviriyor. Bu da o işlenmiş demiri yakıtla birleştirerek yapı malzemesine dönüştürüyor. O craft tools. Sonra onu da alacağız. Biz çiftlik yapmakta, farm yapmakta kullanacağız. 4 tane kalasla birlikte. O zaman işte işler yoluna girecek diye düşünüyorum. Daha oyun ileriki safhalarında taş devreye girecek. Evet, burada da az bir şey yemek kaldı. Toplayabildiğimiz kadarları toplayalım. Şurada da var gerçi. Bir yandan bir kişi aslında avlanmaya devam edebilir. Hızlandıralım bakalım. Şuraları bir yapsınlar. Evet. Burada bir kişinin çalışması önemli. Şimdiden bir tane demir külçesi yaptık bile. Bu ne diyor? Tamam, oradaki işçi gelsin. Blacksmith çalışsın. Tamam. Bir tane malzeme yaptık. Çok iyi. Şimdi o malzemeyle hemen farmımızı yapalım. Şöyle aslında tam karşısına yapabiliriz. Hemen orası yapılsın hocam. Yaz yağmurları yağmaya devam ediyor. 4 işçi burada çalışıyor. Güzel. Şu ikisinin hiç durmadan çalışması lazım. Taneri hayvan derisini giyilebilir deriye çeviriyor. Burası daha çok yumak, çiçek, böcek şeylerdi. Bu ikisi şimdilik kalsın. Boşta işimiz yok başka. Farmı kursunlar bakalım. Sonra ekmeye başlayalım tarlamızı. Şuraya 2 ev daha yaptık. Popülasyon 51 olmuş. Çok iyi. 17 aile daha gelmek istiyor. Onlara ev yaptıkça onlar da gelecek tabii ki. Bu evler yapılsın. Ameleler çalışıyor. Kazın oğlum, kazın. Fritz, Heinz, Albrecht, Erhard. Çalışın. Ablamız nereye gidiyor? Doldurmaya geldi. Alhayt ablamız. Hadi belinize kuvvet. Kolunuza kuvvet. Çiftliği bitirin artık ya. Hadi aslanlar. Aferin. Şimdi. Burada bayağı kişi çalışabiliyor. Buraya hemen 3 kişi atayalım. 2 buradan aldık. 1 kişi de buradan aldık. Hocam siz yapmanız gereken yeri biliyorsunuz. Hadi bakalım. Buraya bir ekin bakalım. 21 materyal var aslında. Tamam. Burada artık bir kişi çalışsa da yeter. Çiftliğe burada 5 kişi çalışsın. Bu da bize deri üretsin.
77 yakıtla sanırım bu kışı atlatırız. O yüzden artık Woodcutter'da çalışmayın. Kuyularımız da olmaya devam ediyor. Tavernada bir kişinin çalışmasına gerek var mı? Şu an yok gibi ya. Bir kişi bir kişidir. Bunlara anladığım kadarıyla footstall yapmamız gerekiyor olabilir. Ekime başladılar. Evet, gördüğümüz gibi ekiyorlar sonunda. Kış geldi anca ekiyoruz. Yani umarım hasada bir şey olmaz. Bizim Lord nerede bu arada? Aha, tam da burada. Kolay gelsin beyler. Kolay gelsin, kolay gelsin. Lord'un tipi tabii hiç değişmiyor. Zaten burada yazmışlar üstünde çalışıyoruz diye. Şu tiple görünmek isterdim yani. Yani şu an 9 tane Lord var. Şu 3. şahısa geçtiğimizde gerçekten kel bir Lord görmek isterdim. Kimi seçersek seçelim. Bu demo versiyonunda aynı tiplemeyi yapmışlar. Kabul edilebilir. Sıkıntı yok. O detaya o kadar da takılacak değiliz şimdilik. Şöyle evler havuç eksin. Bunlar ekemiyor. Burada da avcılık yapsınlar biraz. Buraya bir kişi yeter. 2 kişi gözüküyor ama. Görsel bir bug büyük ihtimal. Şöyle çitleri çevirdik. Girişi de böyle yaptık. Bakalım bunun içine yapacağız büyük ihtimal. Vergi binasını, Lord binasını falan. Hı. Hocam çitleri de acilen çekin. Bu beyliği yapalım. İkinci kış da geldi. Hadi hocam şurayı yapın. Beyliği. Yemekle yakıt azaldı yine. Kışlar zor geçiyor gerçekten. Yakıtı dengeledik gibi. 15 et, 8 de havuç var. Hızla tükeniyor. Burayı yapsalar, yapıyorlar gerçi de yavaş yapıyorlar. Çitleri çekiyorlar. Kış olduğu için büyük ihtimal daha yavaş çalışıyorlar. Hani 16x hızlandırmada bile çok yavaş. Baharda geliyor yavaş yavaş. Allah açlıktan ölen oldu ama yapacak bir şey yok. Toplayıcılık bitti. Elimizde sadece vahşi hayvanlar kaldı. Oradan gelirse et gelir. Bir de bu tarladan gelirse gelir ama buranın da 193 günü var. Yani açlıktan ölmeleri normal. Yemek bitti aga. Böyle bir şey olabilir mi? Diğer bölgelerde açık değil. Hani gidip oralardan da toplayamıyoruz. Yani demo olduğu için oyun bizi açlığa mahkum etti kısaca. Daha fazla da gelişemiyoruz. Şurayı yapsalar, şu süre bitmeden bir de vergi toplamayı görsek iyiydi. Bakalım, zorlayacağım görmeyi de. Bunu yapalım. Daha gelişmiş evler. Tamam. 10 odun istiyor. Baya fazla. Ahali
Gelin hadi kiliseye. Biraz dua edin. Dua edin. Açlığınız yazılsın. Diğer türlü ben size bakamadım. Oyun baktırtmadı. Yemek bitti. Evet, bu noktada oyun tıkandı, yani yapacak bir şey yok. Haritadaki yemek toplayabileceğimiz alanlar bitti ve bu kadar kalabalığa da o yemek toplama olmadan yetişemiyoruz. Kendi bahçelerine ektiği havuçlar da bir yere kadar tabii ki. Tarlanın daha 174 günü var. Bakalım şu ticaret alanını yapmaya deneyelim. Aha. Tekrar yemişler geldi. Çok iyi. Oyun bizi üzmedi. Ben de öyle kaldık zannettim. Yenilendi. Bu güzel haber. O zaman hemen gidip toplayalım. Tabiri caizse çökelim. Odun kıtlığı var yine. Bitmek üzere, hadi. Haydi dostlar. Çalışın çalışın. Aferin. Bayağı da kasabayı büyüttük ha. Şöyle bakınca. Burada tarlamız var. Bir sürü ev yaptık. Kilisemiz, tavernamız. Yani yok yok. Market alanı. Burada koyun, kuzu yetiştireceğiz büyük ihtimal. Onları keserek yemek sağlayabiliriz. Evet, burada ticaret alanımızı da yapmışlar. Şimdi ne ticaret yapalım? Bizde şu fazla aslında. Bunu satalım. Ee, ticaret olayı bir garip olmuş ya. Bakalım şu rüzgar değirmeniyle bu fırın ne işe yarayacak? Ya ekmek yapacak da. İnsanlara daha fazla çeşit yemek sağlayacağız. Çünkü şu an havuç yiyorlar. Üzüm falan yiyorlar böyle. Onun dışında et gelirse et yiyorlar. Başka da bir şey yok. Bu yiyecek çeşitlerini arttırırsak evlerini level 2 yapabiliriz. 3 tane evin level 2 olmasını istiyor oyun bizden çünkü. Oo, hasat başlamış. Yarısı bitmiş bile. Güzel. Şimdi buğdaylar. Rüzgar değirmeni bir çalışsın. Şuradan bir kişi alalım. Şu fırın yapılsın da buğdaylarımızı ekmeğe dönüştürelim. Tamam. Şimdi burada hasat ettiğimiz buğdaylar buraya geliyor. Burada işleniyor. Grain'e dönüşüyor. Sonra o grain'ler, Türkçesini hatırlayamadım, buraya geliyor. Rüzgar değirmeninde una dönüşüyor. Rüzgar değirmeninden unu alıyor. Fırına götürüyor. Fırında da un ekmeğe dönüşüyor. Yani böyle bir zincir kurmuş olduk aslında. Yemek zinciri. Yani tarladan çıkıp fırında biten bir ekmek zinciri oluşturmuş olduk halkımız için. Aynı zamanda burada da koyun çiftliğimiz var. Ancak henüz koyun göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü evet, koyunlar livestock trader, ticaretten gelmek zorunda. Nerede o? Buradan gelmek zorunda.
İyi peki yapalım bundan da. Hızlandıralım hemen. Şu malzemelerin bir 50 tanesini satalım. Kime satacağız? Kendisi satsın. Bir tanesi 2 gümüş. Yani bize 100 gümüş getirecek. Güzel. Ama bu kışı sanırım daha iyi atlatacağız. Ee, çiftlik full olmuş. Tamam, şimdilik buralarda birer kişi çalışsa yeter gibi ya. Bunlar da şöyle avlansın. Yakıt lazım. Yakıt önemli. Seri seri ev yapalım hocam. Kasaba büyüsün ki daha fazla insan gelsin. 68 kişi olmuşuz. Bunun 44'ü yetişkin, 24'ü çocuk tabii ki. Depolar dolup taşıyor. Maşallah. Oo, bir sürü yemek çeşidi de oldu. Yani artık upgrade olun lütfen. Oo, artık tavuk ve keçi de besleyebiliyoruz. Evlerin bahçesinde. Süt mü yumurta mı? Vallahi ikisinden de yapalım diyeceğim. Yapamadık. Çünkü paramız bitti. Burada tavuklarımız var. Aa, güzel alan yapmışsınız. Güzel. Şuraya da bir keçi yapsak güzel olurdu ya. Keçiden süt tedarik ederdik. Ama para bitti. Tamam. Daha çok ev iyidir. Yani umarım. Kuyular yeterli mi peki? Buraya bir kuyu yapalım. Hemen yolunu bağlayalım. Ve 100 kişi olduk. 35 aile. 101 kişi. Güzel. 158 mutluluk. Çok iyi. Yemekte sıkıntı yok. Yakıtta biraz sıkıntı var. Evet, fırın tıka basa doldu. Sonunda şu vergi toplama yerinde yapacağız inşallah. Bakalım. Onu da yaptıktan sonra zaten oyunda yapılabilecek her şeyi yapmış olacağız neredeyse. Hadi bakalım, hemen şu vergi toplama yerini yapalım. Görmek istiyorum ya, nasıl vergi toplayacaklar. Şu an 25. Lord'un kendi bir bütçesi var. Bir de şehrimizin refah seviyesini belirten bir bütçe var. O da 25. Hatta şuraya da keçiyi yapalım. İçimizde kalmasın. Artık keçi besleyecek buraya. Diğerleri havuç beslemeye devam edebilir. Tavuk ve keçi beslensin. Bir değişiklik olsun. Evet. 25'te sıfıra indi. Demek ki o şehrin geliri. Burada biz trade ediyoruz ya. Bu tools malzemeleri sattıkça para geliyor buradan. Ufak ufak
Buradan geçen traderlar, tüccarlar yani. Buradan alıyor, kendi şehirlerine götürüyor, kullanıyor. Çünkü bizde bayağı var. Yani 100 tane malzeme yapmışız. Bunlar elimizde kalacağını satalım, para kazanalım. Mesela aynı şekilde unu da satabiliriz. Elimizde çok var çünkü. Sattırıyor mu bize? Yok. Sattırması lazım aslında ya. Heh. Bunu export aynen. Böyle bir 150 tanesi satılsın. O güzel para. Bu malzemeden 2 kat daha pahalıya satılabiliyor. Güzel hocam. Satılsın. Buraya bir işçi daha vereyim. Daha hızlı satılsın. Şimdi burası zaten ağzına kadar dolmuş. Rüzgar değirmeni de ağzına kadar dolmuş. Buradaki işçiyi de geri çağıralım. Buradaki fırındaki işçileri de geri çağıralım. Şu vergi toplamayını hemen yapın. Hemen. 9 kişi çalışıyor burada. Aha yapıldı. Şimdi. Ah. Her aile başına basit vergi toplanıyor buradan. Evet. Bir gümüş topladığımız an eksi %7 gitti bile. Bir gümüşte daha doğrusu %1 de kiliseden topluyoruz. Oradan toplanan vergi de oradan toplanan gümüş bizim influence'ımızı arttırıyor. Güzel yani. Enfluence da tabi ileride askeri anlamda diğer krallıklara karşı isteklerimizi emretmemiz gerektiği zamanlarda işe yarayacak. Şimdilik gerek yok. Çünkü demo versiyonunda askeri olaylar yok. Ancak yemek konusunu hallettik. Yakıt konusu biraz sıkıntı. Yani bu evler level 2 upgrade olmuyor ne yaptıysam. Yani bir sürü kuyu yaptım. Yemek çeşitliliğini bol yaptım. İstedikleri her şeyi verdim. Ama bir türlü level 2 olmadı. Neyse canları sağ olsun. Keçiler takılıyor. Keçilerin sütünden yararlanıyor tabii ki halkımız. Vergiler de bu şekildeydi arkadaşlar. İleride tabii askerlerden de vergi alma var ama onlar kapalı. Mesela ticaret vergileri var, savaş vergileri var. Bunlar tabii ki kapalı şu an. Vergimizi de toplamış olduk bu şekilde. Yani oyunda yapılacak başka bir şey kalmadı. Gözetleme kulesi kaldı. O bir işimize yaramaz. Şu an zaten savaş yok. Bunları yaptık. Bunları yaptık. Sadece şu ikisi kaldı. Bunların hepsini yaptık. Bunların hepsini yaptık. Bunların hepsini yaptık. Madeni yaptık. Bunları zaten en başta yapmıştık. Ve bu şekildeydi. Oyunu bitirdik kısaca. Demo versiyonunu bitirdik desek daha doğru olur. Vay be. Yani 1,5 saatte demo versiyonunu bitirmiş olduk. Güzel köyümüzle, 108 kişilik popülasyonumuzla, %57 mutluluğumuzla oyunumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince Manor Lords demosunu sizlere sunmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu ve oyunu. Tam sürmeye çıktığında da yine bir bakarız. Bu sefer savaş versiyonlarına bakarız. Asıl merak edilen kısım da bence o. Şehir kurma zaten çok tatlı olmuş. Böyle huzurlu arkada çalan ortaçağ müzikleriyle şehrinizi kurup halkınızı mutlu etmeye çalışıyorsunuz. Tekrardan umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum tekrardan. Bu oyunu beğendiğiniz için de ekstradan mutlu oldum. Siz de bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.